ABD Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu faiz kararları sonrasında Japonya Merkez Bankası artık dolar kuruna dur demek için piyasalara müdahale etti. Bu piyasa müdahalesinin ardından arkadaşlar altında yukarı yönlü hareketler izledik. Gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler izledik. Euro, sterlin tarafında paritelerde gene bir düzeltme hareketleri yaşandı. Dijital paralara da gene bu video içerisinde yer vereceğiz. Gram Türk lirası tarafına baktığımız zaman orada yukarı yönlü hareketler Japonya Merkez Bankası'nın yapmış olduğu müdahaleden sonra sizlerle birlikte izledik. Piyasaları yorumladığımız zaman piyasalar içerisindeki dolar kurunda özellikle yatay seyrin devam ettiği ve dolar kurundaki ana hedef bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi tekrardan yaşanacak mı? Bu video içerisinde hep birlikte sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, yayınımıza hemen dolarla başlayalım. Dolar kurundaki dünya merkez bankalarının yapmış olduğu faiz artışlarına karşılık Türkiye ekonomisi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimleriyle birlikte 150 bas puanlık bir faiz indirimi yaşadık. Bunun neticesinde dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurunda yaprak kımıldamadı. Bu da çok manidardır sevgili dostlarım. 18.58 civarına doğru çivilemiş bir dolar kuru hala da devam etmekte. Haftayı 18 lira 60 kuruş civarından kapatan dolar kuru ilerleyen günlerde bizler için ne durumlara, hangi seviyelere ulaşabilir? Şimdi grafik olarak bunu bir değerlendirelim. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir Elliott dalga sayımız var mevcut biliyorsunuz. Bu teorimize göre 5. dalga yükselişi içerisinde olduğumuzu ve buralardan bir düzeltme seviyeleri içerisine girebileceğimizle ilgili videomuz var. Bunu zaten hep birlikte takip ediyoruz. Şimdi 4 saatlik grafikte baktığımız zaman arkadaşlar bu alttan gelen trend çizgimiz var ve bu trend çizgisinin altında kalmış bir kapanışlar 4 saatliklerde dolar kurunda yaşanıyor. Günlük bazda daha net şöyle grafiği büyüttüğüm zaman sizler de bunu göreceksiniz. Bakın bu trend çizgisinin altında 2 gündür kapanış yaşayan bir dolar TL kuru mevcut. Bu da bizlere dolar TL kurunda acaba bir düzeltme süreci içerisine girebilir miyizin sorularını sorduruyor. Yatay manada baktığımız zaman buradaki yataylığın da hala da çizdiğimiz şu iki mavi yatay çizgiyi baktığınız zaman aşağıdaki seviyenin bu hafta itibariyle 18.43 seviyesinden geçtiği, yukarıdaki seviyemizin de hala da 18.80 aralığında devam ettiğini hep birlikte görüyoruz sevgili dostlarım. Yani dolar TL kuruna piyasalarına baktığımız zaman hala da yatayda seyir devam etmekte. Yukarıda 18.58 geçildiği zaman Merkez Bankası tarafından piyasalara dolar satılaraktan dolar kuruna müdahale edilmeye çalışılıyor. Bunu şimdi Japonya Merkez Bankası da son olarak yaptı. Japonya Merkez Bankası'nın da dolara müdahale etmesiyle birlikte, o da piyasaya dolar sürmesiyle birlikte sevgili dostlarım, dolar endeksi tarafında aşağı yönlü hareketler. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 4.3'ten aşağı doğru bir hareket sizlerle birlikte izledik. Tabii bütün bunların sebebi olarak da altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü, euro ve sterlin tarafında da bir dolara karşı bir toparlanma sürecinin yaşandığını hep birlikte gördük. Peki ilerleyen günlerde neler olabilir? Bununla ilgili analizlerimiz nedir? 2022 yıl sonuna doğru yanaştığımız bu günlerde arkadaşlar, benim özellikle dolar konusunda belli bir tahmin yerlerim vardı ve bu tahmin seviyelerimi hala da devam ettiriyorum. Özellikle Kasım, Aralık ayları içerisinde bu sıkışma yukarı yönlü patlayabilir ise veya patlar ise dolar kurunda tekrardan bir beklentilerimiz olan yukarı yönlü seviyenin devam etme olasılığı yüksek. Fakat bizler şimdi Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman eksi 63 milyar dolar civarında, swaplar düşüldüğü zaman hala da Merkez Bankası'nın eksi 63 milyar dolar civarlarında olduğunu görüyoruz. Ödenmesi gereken kısa bazlı, dolar bazlı dış borç ödemelerini de bu işin içine kattığımız zaman yıl sonunu şirketlerin kapatacak olmasından, onların da anlaşmalar gereği borç seviyelerini kapatacak olmasından dolayı dolara ihtiyacın daha da fazla artacağı bir dönem içerisindeyiz. Dolar yatırımcısı şimdi ne yapmalı? Dolar yatırımcısı 18.40 hala da önemli bir seviye ve bu seviye üzerinde kalındıkça dolar kurunda hala da yukarı potansiyelin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi buradaki anlatımlarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle algılanmamalı sevgili dostlarım. Sadece kişisel öngörülerimize dayalı anlatımlarımızdan ibaret paylaşımlardır bunlar. Çünkü buradaki paylaşımlardan zarar da görebilirsiniz. 18.40 hala da önemli. Haftalık kapanış olarak baktığımızda 18 lira 60 kuruş civarından gelen bir kapanışın devam etmesi bizlerin dolar kurunda
yukarı yönlü potansiyelin hala da yukarı yönlü 19.05 seviyesine doğru gidebileceğini gösteriyor. Yani 18.40 üzerindeki bu kısa vadeli hareketin 19.05 seviyesine doğru yükseliş hareketini devam ettirmesi olası. 18.46, bakın 18.46 önemli arkadaşlar. Çünkü 18.46 benim takip edeceğim önemli stop bölgemdir. Bunun altında kapanışlar dolar kurunda gelmeye başlar ise işte o zaman dolar kurunda da aşağı yönlü çekilmeler ilk etapta 18-15 civarına kadar dolar kurunda aşağıya gelebilir. Hatta buranın kırılmasıyla birlikte de bir 17.90 civarına doğru bir düzeltme yaşanabileceği de unutulmamalı. Analizlerimizi yaparken strateji oluşturmaya dikkat edelim. Bu stratejiler önemli olacaktır. Bütün bu stratejiler doğrultusunda da kendinize bir yön belirleyebilirsiniz. Günlük Forex ve Viyop'ta trade işlemlerinde bulunan arkadaşlarımızın bu konuya ehemmiyet göstermesinde de yarar olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. O yüzden siz de dikkatli olun. Üst band trendimize baktığımız zaman bu hafta itibariyle yukarıda 19.05 çizgisi önemli. Dediğim gibi bunun 19.05 seviyesi üzerine atması, yani bu 19.05 üzerinde kapanışlar olması demek. Eğer ki böyle bir kapanışlar seviyesini dolar kurunda görür isek de burada hareketler bu sefer daha da agresifleşir ve ilk etapta dolar kurunu 19 lira 50 kuruş civarına doğru sert bir şekilde yukarı taşıyabilir arkadaşlar. O yüzden dolardaki arkadaşlar dikkatli olsun. Stratejimiz hala devam ediyor. Burada düzeltme seviyeleri görülebilir. Bu düzeltme seviyelerinin gelebilmesi için de 18.40 seviyesi önemli bir alan olarak takip edilmeli. Altın tarafına baktığımızda ons altın Japonya Merkez Bankası'nın müdahalesiyle dolar endeksinin aşağıya çekilmesi, ABD 10 yıllık tahvillerindeki bir miktar seviyenin aşağıya yönlü gelmesiyle birlikte burada bir tepki yükselişi gördük. Eğer ki bizler de altın tarafında beklediğimiz 4. dalga düşüşünün burada sonlanma ihtimalini düşünerekten bu 1614 bölgesi artık bizim için önemli bir dip bölgesi haline gelmiş durumda. Buradaki hareketin de ikili dip sonucunda arkadaşlar bir 1730 100 dolarlık bir marş dersek bir 1830 dolarlar seviyesine doğru da burada ons altında yukarı yönlü hareketleri tekrardan izleyebiliriz. O yüzden ons altındaki arkadaşlar ilk etapta şuradaki dirençleri takipte kalsınlar. 1730 bölgesi ilk direnç bölgemiz. Evet, şöyle belirtelim. 1730 ilk direnç bölgemiz. Onun üzerinde 1802 dolarlar seviyesi. Bizler için gene kısada takip edilecek direnç bölgeleri olarak göze batan seviyeler. 1614 artık bizim için bir dip bölgesi. 1590 bölgesi de bizim için bir stop bölgesi olarak ons altın tarafında takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak gözüküyor. Altın tarafı dolar tarafına göre daha şanslı bir seyir izleyecek diye düşünüyorum. Gram altın yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli seviyelere hemen burada değinelim. Gram altında da haftalık kapanış neticesinde oluşan grafik ve günlük bazda baktığımız zaman da 991 seviyesinden bir gram altın kapanışı gelmiş durumda. Şimdi bizler için gram altında 989 üzerindeki kapanışlar olumlu bir kapanış diye nitelendiriyoruz. Bunun bir tık üzerinde kapanışlar geldi gram altında. 989 önemli bir destek takip edeceğimiz. Bu destek üzerinde kalmayı başarırsak arkadaşlar ilk etapta gram altında 1017 TL civarından geçen bölgeyi sizlerle birlikte takipte kalacağız. Burası kısada bizlerin izlemesi gereken önemli bir seviye. 989 üzerinde kalındıkça da yön hala da yukarı devam edecektir şeklinde düşünebiliriz. Burada gene stokastik indikatörümüze 4 saatlikte baktığımız zaman al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Ve al sinyalinin devamıyla birlikte yukarı yönlü 1017 TL'ler civarına doğru bu hafta itibariyle gram altında da onsun etkisiyle bir yukarı yönlü hareket beklentim mevcut. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşteki son durum ne şekilde? Ons altına nazaran gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki hareketlerin daha hızlı gerçekleştiği ve söylediğimiz gibi altın ve gümüş tarafında bu yükselişin yukarı yönlü daha sert gerçekleşebileceği ile ilgili öngörümüz vardı. Bakın bir 4 saatlik grafik üzerinde gümüşü açtığımız zaman burada bir genişleyen açı şeklinde gümüşteki hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Ve buradaki harekette beklentilerimiz doğrultusunda 21 lira 21 dolar 45 sent 21 dolar 45 sent civarına doğru bu hafta gümüşün ons tarafında hareketlerin yukarı yönlü evrilmesini sağlayabilir. Gümüşün ons tarafında da beklentim yukarı yönlü hareketin 21.45 seviyesine doğru devam edeceği yönünde. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman güzel bir kapanış gene 11.60 civarlarında
gram gümüşte yaşadık. Bu gram gümüşteki hareketlerde de arkadaşlar 11.90 seviyesindeki direnç önemli olacak. 11.90 şuraya hemen belirtelim. 11.90 bizim için bir direnç seviyesi. 11.90'ı yukarıya yönlü kırabilirsek ilk etapta 12 lira 40 kuruş seviyesine doğru gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler devam edecektir beklentilerimiz doğrultusunda. O yüzden 11.90 direncini birlikte takip edelim. Bu hafta itibariyle bu direnç üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa gümüşte 12.40 hatta 12.70 civarına doğru da bu yukarı yönlü hareketlerin gelme olasılığı oldukça yüksek gibi gözükmekte. Ons bazlı grafik üzerine uyarladığımız zaman burada demiştik sizlerle birlikte genişleyen açı üzerinde bir grafik ve bu grafikle birlikte gram gümüş tarafı da dolar ve ons bazlı gümüş etkisiyle birlikte 12 lira 70 kuruş civarına doğru hareketlerini devam ettirebilir. Euro tarafına bakalım hemen. Euro Türk lirası gene dolar tarafında önemli kazanımlar elde etti. Euro Türk lirasına arkadaşlar bakın şurada baktığımız zaman burada da bir yükselen trend tekrardan bir başlattığını Euro'nun görüyorsunuz. Üçlü bir dip. Bu dibin yukarı yönlü hareketlerinde bu hafta itibariyle bizlerin özellikle Euro'daki arkadaşların takip etmesi gereken seviye 18.30 desteği. 18.30 bizler için artık güzel bir destek konumuna gelmiş durumda Euro takip edenler için. Bu 18.30 desteğinin üzerinde bu hafta kapanış görmemiz. Burada da gene 1-2 tık üzerinde kapanışlar geldi. 18.34 civarından haftalık kapanış Euro Türk lirasında gördük. 18.30 önemli bir destek. Bu desteği koruyabilir isek hareketlerin 18.52 direnç bölgesi ve 18.64 direnç bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi beklentilerimiz dahilinde olacaktır. O yüzden Euro'daki arkadaşlar 18.30'a dikkat etsinler. Burada gene bir dip oluşumunun 18 lira 11 kuruş civarından geçtiği ve bu bölgenin bir stop bölgesi olarak takip edilmesi gerektiği de önemli takip edilmesi gereken bir seviye olarak gözüküyor. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlin İngiltere bölgesindeki özellikle başkanların istifaları burada bir istikrarsız durumu meydana getirdi arkadaşlar. Vergilerle ilgili açıklamalar bu vergi indirimlerini yerine getirememesinden dolayı tekrardan bir başkan kaybını İngiltere bölgesi yaşamış durumda. Burada da 21.03'ten evet bir haftalık kapanış geldi. 21.03 üzerindeki bu haftalık kapanış olumlu. Sterlin için olumlu. Şurada 21.03 desek burası 20 lira önemli bir destek arkadaşlar. Bu destek bölgesi üzerinde kaldıkça sterlindeki hareketlerde 21.25 burada ilk direnç bölgesi ve 21.44 hedefine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Ayrıca burada bir oluşum var. Bakın burada bir TOBA oluşumu da mevcut. Bu TOBA hareketinin 4 saatlikte gelişmesi ve bu TOBA'nın hedefinin de şöyle hesapladığımız zaman 19.60 yukarıda 21.40 seviyesi 19.60 40 kuruş oradan koysak 21.70 kuruşluk bir marj yapar. Bu da 22 yani şuradaki bizim tam ana hedef bölgemize gelen bir seviye. Şuradaki 22 TL'ye doğru sterlindeki hareketin yukarı doğru şu şekilde evrilmesine sebebiyet verebilir. Sterlinde 22 TL hedefine doğru kısa da gidebilir arkadaşlar. Sterlin takip eden arkadaşlar seviyelere dikkat etsinler. Bitcoin. Evet Bitcoin'e hemen bakalım. Bitcoin'deki son gelişmeler. Bitcoin'de takip ettiğimiz önemli seviyeler var. Bu önemli seviyelerin ardından Bitcoin'de bir yukarı yönlü beklentimiz mevcut. Şimdi 18.500, 19.000. Benim için 19.000 dolar üzerinde bir günlük kapanış. Burada da gene altın gümüş nazarında olduğu gibi bir tık üzerinde kapanış gelmiş. 19.150 puan üzerinde kapanış Bitcoin'de yaşamış. 19.000 dolar. Bakın şuradaki 19.000 dolar bu hafta önemli bir destek bölgesi. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. Bu kısada da şuradaki sıkışmanın geçtiği alan. Bakın şurada bir alanı var. Bu alanın geçtiği bölgede 20.440. Şuradaki 20.440. Evet bu alan bu hafta Bitcoin'de bir şeyler olacak arkadaşlar. Ben yukarı yönlü bir kırılım Bitcoin'de bu hafta yaşanacağını düşünen taraftayım. 20.440 seviyesini bizler Bitcoin'de yukarı yönlü kırdığımız zaman Bitcoin'deki hareketteki yükselişinde 25.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden BTC-USD paritesini takip eden arkadaşlarımız 19.000 dolarla 20.440 dolar arasındaki sıkışmayı takip etmelerinde fayda var. 20.440'ı Bitcoin kırdığı zaman yukarı yönlü hareketi 25.000 dolar seviyesine kadar uzanacaktır diye düşünmekteyim. Buradaki tahminim bu şekilde devam ediyor Bitcoin'i takip eden arkadaşlarımız için.
Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Borsa İstanbul'da benim tahminimce bir 3800-4000 seviyesine doğru yükselişlerin ardından düzeltme hareketleri gelebilir. Gene bilanço bazlı Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler bu haftada görülebilir. Fakat dediğim gibi 3800-4000 bantlarına dikkat etmekte fayda var. Burada fiyatı çok şişmiş, hisseler oldukça fazla. Özellikle hisse bazlı seçimlerinizi yaparken şirket değerlerine ve bilançolarına dikkat edin. Bu şirket değerlerinin çok üzerinde çıkmış hisseler var. Bu hisselerden uzak durun derim. Tabii bunun araştırmasını kendiniz yapacaksınız. Hisse bazlı olaraktan sizlere bir önerim maalesef ki olamaz. Ama ucuz kalmış hisseler, FK'ları düzgün hisseler sizler için hisseler olacağından dolayı borsadaki yatırım yapan arkadaşlarımızın dikkatli olmasında da fayda var. Gene Borsa İstanbul'la ilgili bir Elliott çalışmam var. Bunu bitirince sizlerle birlikte paylaşacağım. Çünkü 3800 altına sarkmalar gerçekleşirse buradaki hareketin 3200'ler seviyesine doğru da bir düzeltme hareketi yaşama olasılığı mevcut. Dikkatli olmanız gereken bir hafta. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam dileklerimi ileterekten hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.